Şimdi hücreyi oturttuk ve hücrenin bir şekli var. Şimdi beni bir hücre olarak düşünecek olursanız ayaklarım bir zemine basıyor. Hadi epitel diyelim. Bunu en çok epitel dokuda anlatacağız. Epitel hücreler her zaman için bir zemine basarlar. Kime? Bağ doku zeminine basarlar. Benim ayaklarımın olduğu yer. Burası bazal yüzüm, alt yüzüm. Sonra benim yan yüzeylerim var. Epitel hücreleri yan yana sıra sıra diziliyorlar ya. Bu yan yüzeylere lateral yüzeyler diyoruz. Bir de üst kısımda lümene bakan, boşluğa bakan, dış yüzeye bakan saçlarımın olduğu apikal yüzey, üst yüzey var. Şimdi hücrenin içerisinde bu yüzey farklılaşmasına da kısaca değinelim. Yüzey farklılaşmaları apikal yüzeyde olabilir. Yani hücrenin lümene bakan boştaki yüzünde mikrovillüsler, stenosilyalar veya kinosilyalar olabilir. Bunlar nedir? Bunlar hakkında biraz fikir edinelim. Hücrelerin apikal yüzeylerindeki özelleşmelerdir. Mikrovillus, sterosilya, kinosilya veya silya olarak ifade edilir. Bunlardan birincisi, ilki mikrovillus. Ne? Parmak şeklindeki uzantılar. Hücre zarı parmak şeklinde uzantılar meydana getiriyor. Şuradaki 20.000 büyütmelik elektron mikroskobuna baktığınızda şuralar hücre zarı, sınırları parmak şeklinde şöyle yukarı doğru yüzeyi genişletmişler. Uzantı meydana getirmişler. İçerisinde ne vardı? Aktin filamanlar vardı. 14 nanometrelik aralıkta olan fibrinin yer aldığı bir aktin filaman yapısı burada karşımıza geliyordu. Hareketsiz, immotil yapılardır. Yani pasif hareket ederler. Etraflarındaki, üstündeki sıvı hareket ederse o sıvıyla birlikte hareket ederler. Kendi aktif olarak hareket etmiyorlar. Şunu mutlaka soruyor ve istiyorum. İnce bağırsakta bu yapının adı çizgili kenar. Böbrekte bu yapının adı fırçamsı kenar. Yani her hücrede mikrovillus var. Ama ince bağırsak ve böbrekte o kadar yoğun bir emilim, o kadar yoğun bir mikrovillus yapısı var ki burada isim değişikliğine sebep oluyor. O yüzden bunları mutlaka istiyorum. Çünkü histolojik mikroskobik tanımalarda da ince bağırsakta çizgili kenarı, böbrekte de tübüller içerisinde fırçamsı kenarları soruyor ve tanımlıyor ve ayırabiliyor. Yüzeyi 20 kat arttırdık diyeceğiz. İşte yüzeyi 20 kat arttırmak bu anlama geliyor. Hücre zarında yüzeyi arttırarak şu yüzeyi 2 metreden 20 metreye uzatıyorsunuz. Yüzeyi arttırmak emilim için önemli. Ne demişiz? Ortalama 3 mikron uzunluğunda aktin filamandan oluşan bir ağ iskeleti var ve bunlar altta terminal ağ bağlı. Enine kesitlerinde böyle içi boşmuş gibi gözüküyor. Hareketleri pasif hareketti. Aktif hareket gerçekleştirmiyorlardı. Sterosilya hangi özelliklere sahip? Mikrovilluslara benziyor. Mikrovilluslar ve sterosilya aynı yapıya sahip. Uzun mikrovilluslardır diyebiliriz. Aktin filamanlardan oluşan bir merkezi yapıya, iskelete sahip, biraz önce ifade etmiştik. Bunlar da mikrovilluslar gibi hareketsiz, immotil yapılardır. Yüzeydeki akıntıya bağlı olarak pasif hareket eder. İki yerde özellikle karşımıza çıkıyor. Bunu duyun. İç kulak tüy hücrelerinde, hair hücrelerinde mekanik olarak hareket edip ses dalgalarını, sıvı dalgalarını, işitmeyi algılayan bir mekanik reseptör olarak görev yapıyor. Buradaki sterosilyalar. Ama benim asıl istediğim ve sınavlarda soracağım, erkek ve dişi genital sisteminde, solunum sisteminde karşımıza çıkacak olan kinosilya ile birlikte erkek genital sisteminde epididymis ve vas deferenste sterosilyalar var. Dişi genitalde de kinosilyalar var. Bu ikisi karıştırılacak. Karıştırmamanız için önceden söylüyorum. Sabit, hareketsiz sterosilyalar erkek genitalde, dişi genitalde ise aktif hareketli kinosilyalar var. Karıştırmamanızı özellikle şimdiden belirtiyorum. Bunlar da temel olarak emilim yüzeyini arttırıyorlar ama iç kulaktaki duyu hücrelerinde, tüy hücrelerinde duyu mekanoreseptör olarak da görev yapmaktalar. Baktığımızda farklı bir şey söylemiyoruz. Bunlar çok uzun mikrovillüslere benzeyen yapılar. Moleküler seviyede bazı protein farklılıkları var. Şu an oraya değinmeye gerek yok. Şimdi silya, kinosilya veya kamçı, flageller dediğimiz yapılar. Bu ikisi farklı. Mikrovillus'tan ve sterosilyadan farklı. Bu ikisi mikrovillus ve sterosilya hareket etmiyorlardı. Hareketsiz, immotildi. Şu an aktinden değil, mikrotübülden oluşmuş bir merkezi iskelete sahip. Buna aksonem deniyor. Aksonem 9-3 yapısında değil. 9 tane mikrotübül var. Bunlar ikili ikili diziliyorlar ve merkezde bir mikrotübül çifti daha var. Bir ve iki tane mikrotübül merkezde. Periferde de 9 tane mikrotübül var ve bunlar ikili olarak diziliyorlar. Sentriol nasıldı? 9 adet
üçlüydü. Bu ise 9 adet ikili olarak karşımıza çıkıyor. Yani aksonemin yapısı sentriolün yapısından farklı. Bunu ifade etmek istiyorum. Bu önemli bir ayrıntı. Ve bu düzenleme, mikrotübül düzenlenmesi, mikrotübül hani hücre hareketiyle de ilişkiliydi ya, işte hücresel hareketi sağlıyor. Solunum sisteminde ve dişi genital sisteminde özellikle karşımıza çıkıyor. Yüzeyi sıvılardan süpürüyor, hareket ettiriyor. Bakın şurada bir hematoksilen evazin ile boyanmış bir uzantılar yapısı var. Hücrenin apikal yüzü, üst yüzü, şurası lümen, şurada bizim mukus dediğimiz yapı var ve dışarıdan gelen toz ve partiküllerin yine dışarı doğru atılmasını sağlayan bir düzenlemeye, kinosilya hareketine sahipler. Benzer bir durum dişi genitalde hatırlayacak olursanız oositti. Oosit atılıyordu, daha sonra ovidukta yumurta kanallarında ilerliyordu. Bu kadar bir yapıyı nasıl yapıyorduk? Bizim orada süpürme hareketini sağlayan, ben orada yürüyen merdiven ifadesini kullanıyorum. Böyle bir düzenlenme söz konusu. İşte bunu kim yapıyor? Bunu kinosilyalar yapıyor. Ana işlevi yüzeyde bulunan hücre ve hücresel bileşenleri hareket ettirmek, süpürmek. Yapısal olarak aktin değil dedik. Mikrotübülden oluşmuş bir iskelete sahip. Burada 9+2 aksonem yapısı var dedik. Bunlar aktif hareket ediyorlar. Yani hareketli parçalardır dedik. Ve özellikle nerelerde bulunduğunu trakea, bronşiyal ağacı, beyin ependim hücrelerinde varmış Bos'un oluşumu sırasında. Olfaktör koku epitelinde de buna benzer kinosilya hareketleri varmış. Kamçı flagela'da bir tane zaten, onu hepimiz biliyoruz. Spermlerde uzun sperm hareketini sağlayan yapılar, onu da erkek genitalden bahsedeceğiz diye devam ediyorum. Şimdi toparlayacak olursak tek bir tabloda hepsini nasıl değerlendirelim? Apikal yüzeyde modifikasyonlar, değişiklikler var. Bunlardan ikisi hareketsiz. Mikrovillus ve sterosilia. Aynı yapıya sahip aktin filaman yapısındalar ve hareket etmiyorlar. Mikrovilluslar kısa, sterosilyalar uzun. Bulunduğu yere göre özel olarak mikrovilluslardan ikisini, ince bağırsakta çizgili kenar ve böbrekte fırçamsı kenar ifadesini net bir şekilde istiyoruz. Zaten epitel dokuyu anlatırken yine bunlardan bahsedeceğiz. Sterosilya ise erkek genital sisteminde epididimiste, özellikle unutmamanızı istiyorum. Yani soracağım, sorduğumda hatırlamıyorum demeyin. Belirtiyorum net bir şekilde. Yani kulaktakini duyduk diyebilirsiniz. Vaz deferenstekisini duyduk diyebilirsiniz. Epididimiste sterosilya vardır. Aşağıdaki özelleşmelerden hangisi epididimisi inceleyen bir öğrencinin karşısına çıkmaktadır dediğimizde mikrovillus, sterosilya, kinosilya, nodal silya gibi değişik ifadeler olabilir. Mikrovirüslerin ana görevi emilim ve salgıdır. Sterosilyanın ana görevi sıvı akışı, emilim ve kulakta karşımıza çıkan bir tek istisna orası var. Mekanoreseptör olarak karşımıza çıkıyor. Bu ikisini bir ayırdık şimdi. Bu ikisi bir dursun. Gelelim kinosilya hareketli olanlara. Size ben şurayı anlattım. Dedim ki bunlar uzun, fırçaya benzeyen yapılardır. Mikrotübül aksonem yapısına sahiptir. 9-2 artı merkezde de 2 tane aksonem mikrotübül organizasyonu var. Aktif hareket ediyorlar. Bu hareket tek yönlü. Solunum sisteminde, dişi genital sisteminde karşımıza çıkıyor idi. Mukosilyer temizlik veya yumurtanın taşınması sırasında. Bunlar aktif hareket eden kinosilya. Durun burada bir. Bir de hareketsiz olan silya varmış. Primer silya diyoruz. Tüm hücrelerde bir tane var. Aksonem yapısında 9-2 var da merkezde 2 tane yok. Hareket edemiyor. Aktif hareket yok. Tüm somatik hücrelerde bulunuyor. Duyusal anten ve mekanoreseptör olarak geliyor. Bu ikinci tipi kinosilyanın, birinci tipi hareketli, ikinci tipi hareketsiz. Bir de kaynak kitaplarda bir cümleyle farklı üçüncü tip olarak nodal silyumdan bahsediyoruz. Primitif düğümde bulunuyor. Aynı şekilde primer hareketsizmiş gibi 9-2 merkezde 0 tane hareketsiz mikrotübül yapısına sahip. Bunlar da iç organların sağ ve sol asimetrisini belirliyor. Hani bunlara trafik polisi mantığıyla hareket edebiliriz. Duruyorlar. Hücre göçü sırasında hücrelerin hangi tarafa göç edeceğini yönlendirip ona göre sağ ve sol asimetrisini belirlemesinde önemli yer alıyorlar. Nodal silyada böyle bir grubu. Birazdan devam edelim. Şimdi kısa bir ara verelim. Teşekkür ediyorum.